Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar ışığında oldukça hassas ve tarihsel önemi de büyük bir konuya yakından bakıyoruz. Seyit Rıza ve Dersim olayları. Elimizde farklı bakış açıları sunan tarihsel analizler var. Döneme ait belgeler, tanıklıklar mevcut. Buradaki amacımız aslında bu karmaşık dönemin nedenlerini, yaşananları, etkilerini, yani kaynakların bize sunduğu çerçevede sizin için biraz daha netleştirmek. Evet, evet, bu materyaller bizi 1930'lar Türkiye'sine götürüyor. Yani siyasi ve toplumsal olarak gerçekten derin izler bırakan bir süreç bu. Özellikle Cumhuriyet'in merkezi otorite kurma çabaları var bir yanda, diğer yanda da buna karşı gelişen bir yerel direniş. İşte bu ikisi arasındaki gerilimi ve bunun trajik sonuçlarını inceliyoruz aslında. Odak noktamızda olayların merkezindeki figür olacak, Seyit Rıza ve onun temsil ettiği direniş. O zaman Seyit Rıza kimdir? Belki buradan başlasak iyi olur. Paylaştığınız kaynaklar onu nasıl tanımlıyor? Şeyh Hasanlılar ya da Abbasan aşiretinin reisi olduğu geçiyor. Aynı zamanda Kureyşan ocağından gelen bir Alevi dedesi, yani dini bir kimliği, bir önderliği de var. Dolayısıyla hem siyasi hem de dini nüfuzu olan, bölgenin Osmanlı'dan beri süregelen bir özerk yapısı var aslında. Bunu yeni Cumhuriyet döneminde de sürdürmeye çalışan bir figür olarak öne çıkıyor. Bu aşiret yapısı ve özerklik arayışı da tabii Ankara'nın merkeziyetçi hedefleriyle doğrudan çatışıyordu o dönemde. Anlıyorum. Yani kaynaklar bize bir yanda merkezi devletin kontrol kurma isteğini gösteriyor, diğer yanda da yerel kimliklerin, özerklik taleplerinin çatıştığı bir zemin çiziyor. Peki bu gerilim nasıl fiili bir direnişe dönüştü? Ya da kaynaklarda geçen adıyla isyana? Sebepler neydi tam olarak? Hı hı. Kaynaklara baktığımızda aslında birden fazla nedenin iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani tek bir sebep yok. En başta dediğiniz gibi Cumhuriyet yönetiminin merkeziyetçi politikaları var. Yani yüzyıllardır süregelen ve merkezi otoriteye hep biraz mesafeli durmuş olan aşiret yapısını dağıtıp bölgeyi doğrudan Ankara'ya bağlama isteği. Analizler özellikle birkaç yasal düzenlemenin altını çiziyor. Mesela 1925 tarihli Şark Islahat Planı var. Sonra Kürt ve Alevi nüfusun dağıtılmasını hedeflediği belirtilen 1934 İskan Kanunu ve özellikle belki de en kritiği 1935 tarihli Tunceli Kanunu. Bu Tunceli Kanunu neden bu kadar kritik? Şöyle, bu kanun çok önemli çünkü bölgeyi fiilen askeri yönetime sokuyor ve valiye olağanüstü yetkiler tanıyor. Yani sürgünden yargısız infaza kadar varan yetkiler. Bu da Ankara'nın kontrolünü kesin olarak sağlama amacı taşıyor tabii. Belgeler ayrıca kültürel ve dini baskılardan da bahsediyor. Alevi inancına, Zaza Kürt kimliğine yönelik asimilasyon çabaları olduğu yönünde iddialar var. Hatta devletin yaptığı yol, köprü, karakol gibi altyapı hamleleri bile iyi niyetli gibi görünse de halk tarafından kontrolü arttırma adımları olarak algılanmış. Anladım. Yani birikmiş bir gerilim var. Peki olaylar nasıl patlak verdi ve Seyit Rıza'nın buradaki rolü tam olarak ne oldu? Tanıklıklara ve raporlara göre 1937 Mart'ında bölgede ilk silahlı çatışmalar başlıyor. Seyit Rıza da bu süreçte direnişin lideri olarak görülüyor. Devletin yanıtı ise çok sert oluyor. 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu kararıyla çok kapsamlı bir askeri harekat başlatılıyor. Rakamlar gerçekten çarpıcı. 50 bin askerden bahsediliyor, savaş uçakları kullanılıyor ki Sabiha Gökçen'in de bombardımanlara katıldığı bilgisi mevcut kaynaklarda. Hatta bazı kaynaklarda kimyasal gaz kullanıldığına dair ciddi iddialar da yer alıyor. Bu da tartışmalı bir konu tabii. Bu süreç devam ederken Seyit Rıza bir barış görüşmesi için Eylül 1937'de Erzincan'a çağrılıyor. Fakat yolda tutuklanıyor. Elazığ'da kurulan özel bir mahkemede çok hızlı bir yargılama yapılıyor ve 15 Kasım 1937'de idam ediliyor. İlginç bir detay da var kaynaklarda belirtilen. 74 yaşında olmasına rağmen mahkeme kararında yaşının küçültüldüğü, 16 yaşındaki oğlu Resik Hüseyin'in ise yaşının büyütüldüğü iddia ediliyor. Kendisiyle birlikte 6 yoldaşı daha aynı gün idam ediliyor. Bu askeri müdahalenin ve idamların ardından
Bölgede insanlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığını görüyoruz kaynaklarda. Özellikle sıkça geçen Dersim katliamı ifadesi bu sonuçlarla mı ilgili? Evet, evet, ton olarak öyle. İsyanın bastırılması süreci ama özellikle 1938'deki ikinci çok daha geniş çaplı askeri harekat, incelediğimiz materyallerin çoğunda Dersim katliamı veya yerel dilde Dersim tertelesi olarak adlandırılıyor ve insani sonuçları maalesef son derece ağır. Resmi rakamlar 13 binden fazla ölü ve 11 bini aşkın sürgünden bahsediyor. Ancak bazı kaynaklar, sözlü tarih çalışmaları bu sayıların çok daha yüksek olabileceğini, ölü sayısının 40 bin ila 70 bin arasında olabileceğini iddia ediyor. Tabii bunlar farklı kaynakların iddiaları. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapılmadan binlerce sivilin öldürüldüğü, köylerin yakıldığı, insanların sığındıkları mağaralarda zehirli gazla öldürüldüğüne dair raporlar, anlatılar mevcut. Ayrıca Dersim'in kayıp kızları olarak bilinen bir olgu var. Yani binlerce çocuğun ailelerinden koparılıp Türk ailelere evlatlık verildiği belirtiliyor. Sonuçta ne oluyor? Bölgenin demografik yapısı kökten değişiyor. Aşiret düzeni tamamen dağıtılıyor. Devlet otoritesi mutlak olarak tesis ediliyor. Kürt ve Alevi kimlikleri üzerindeki baskılar artıyor ve bu olaylar nesiller boyu süren kolektif bir travmaya dönüşüyor maalesef. Anlıyorum. Seyit Rıza'nın tarihe geçen bazı sözleri de var sanırım, değil mi? Materyallerde bunlara da değiniliyor mu? Evet, değiniliyor. Özellikle idamı öncesinde söylediği rivayet edilen sözler onun direnişinin ve uğradığına inandığı haksızlığın bir nevi sembolü haline gelmiş. En bilineni şu: "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim. Bu da size dert olsun." Bir diğeri de idam sehpasına yürürken söylediği kaydedilen şu sözler: "Evladı Kerbela'yız, bir hatayız, ayıptır, zulümdür, cinayettir." Bu ifadeler hem o trajediyi hem de boyun eğmeyen tavrını çok net yansıtıyor aslında. Anlıyoruz ki yani bu paylaştığınız kaynakların ışığında Dersim olayları ve Seyit Rıza'nın idamı sadece bir isyanın bastırılmasının çok ötesinde anlamlar taşıyor. Bir toplumun hafızasında derin izler bırakan, kimlik ve kültür üzerinde kalıcı etkileri olan trajik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu olaylar Türkiye'nin yakın tarihinde özellikle Kürt meselesi ve Alevi kimliği bağlamında çok önemli bir kırılma noktası. Seyit Rıza ise hem devlet politikalarına karşı bir direniş figürü olarak hem de yaşanan büyük acıların bir sembolü olarak varlığını sürdürüyor. Ve kaynakların altını çizdiği çarpıcı bir nokta daha var. Seyit Rıza ve yoldaşlarının mezar yerleri hala bilinmiyor, yani gizli tutuluyor. Bu durum bile olayın üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen yaranın tam olarak kapanmadığını ve toplumsal yüzleşmenin tam anlamıyla gerçekleşmediğini düşündürüyor, değil mi? Belki de bu üzerinde düşünmeye devam etmeniz gereken önemli bir nokta.